Devlete veya dev şirketlere borç vermek ister misin? Güçlü ve dengeli bir portföy oluştururken çoğu yatırımcı hisse senetlerine odaklanıyor. Ama tahviller de en az hisse senetleri kadar önemli bir rol oynuyor. Özellikle riski yönetmek ve düzenli gelir sağlamak söz konusu olduğu zaman. Tahvilleri portföyünüze dahil etmek daha istikrarlı yatırım stratejileri oluşturmanıza ve uzun vadeli mali dayanıklılık kazanmanıza yardımcı olur. İster yatırım yapmaya yeni başlıyor olun, ister varlık dağılımınızı yeniden dengelemek istiyor olun. Tahvillerin nasıl çalıştığını ve onların nasıl etkili kullanılabileceğini anlamak sağlam bir portföy kurmanın anahtarıdır. Türk lirası tahvilleri, kurumsal tahviller, eurobondlar ve ABD hazine tahvilleri. Hangisi sizin için en uygun yatırım aracı? Bugün borçlanma senetleri olan tahvilleri ve bu yatırım araçlarının tüm artılarını, eksilerini detaylıca inceleyeceğiz. Kişisel favorimi sona sakladım. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Ayrıca ABD'deki son borç krizinin tahvil piyasasına olan etkilerini ve Trump'ın gümrük politikalarının bu durumu nasıl şekillendirdiğini de ele alacağız. Eğer hazırsanız girişimci yatırımcı başlıyor. Gelin ilk olarak TL cinsinden devlet tahvilleriyle başlayalım. Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlayıp kendi bastığı para cinsinden borçlanmasını sağlayan bu araç yüksek nominal faiz oranları sunuyor. Örneğin 5 yıllık tahviller şu an yıllık %35 civarında getiri sağlayabiliyor. Ancak Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları bu getirilerin reel değerlerini azaltabiliyor. Bu getirilerin %30'u yıllık düzenli kupon ödemelerinden geliyor. Genel olarak artılarına ve eksilerine bakacak olursak artılarından ilki yüksek nominal faiz getirisi sunması. Bir başkası kısa vadeli seçeneklerin mevcut olması. Ayrıca bu tahviller devlet garantisi altındalar. Ama eksileri de var. Yüksek enflasyon nedeniyle reel getirileri düşük olabilir. Yüksek faiz cazip görünse de enflasyon oranlarını dikkate alarak yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde reel getiriniz negatif olabilir. Çoğunlukla getirisi vadeli mevduatların altında kalıyor. Bir de piyasa likiditesi zaman zaman sınırlı olabiliyor. Peki gelin riskin de getirinin de dozunu biraz arttıralım. Kurumsal tahviller şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Türkiye'de ve dünyada halka arz pek çok büyük şirket bankalardan borçlanmak yerine yatırımcılara cazip faiz oranları sunan tahviller ihraç etmektedirler. Genellikle şirketin size borcunu geri ödeyememe riski arttıkça potansiyel getirisi de o oranda artar. Artılarına bakacak olursak devlet tahvillerine göre genellikle daha yüksek getiri sunarlar. Şirketin finansal durumuna bağlı olarak risk getiri profili çeşitlilik gösterir. Bazı şirket tahvilleri devlet tahvillerinden daha yüksek kredi notuna sahip olabilirler. Ama bunların da eksileri var. Mesela şirketin iflas riski mevcuttur. Eğer iflas ederse size borcunu ödeyemez. En azından iflas mahkemesi sonuçlanıp borçlulara alacaklarını dağıtana kadar. Ayrıca piyasa likiditesi sınırlı olabilir. Tek bir şirketin tahvillerine o kadar ilgi olmayabilir. O yüzden alıp satarken karşı tarafta alıcı veya satıcı olması gerekiyor. Ayrıca kredi notu düşüşleri tahvil fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Elinizdeki tahvilin değeri bir anda düşebilir. Kurumsal tahvillere yatırım yaparken şirketin finansal durumunu ve sektörel risklerini dikkatlice analiz etmelisiniz. Ayrıca kredi notlarına da dikkat etmek önemlidir. Özellikle yurt dışından alacağınız kurumsal tahviller bu kredi notlarından çok etkilenmekte. Şu ana kadar TL cinsi tahvilleri konuştuk. Özellikle ani kur artışlarından endişeliyseniz ve TL cinsi yüksek de olsa getirilere güvenmiyorsanız gelin bir de döviz cinsi tahvillere bakalım. ABD hazine tahvilleri genellikle güvenli liman olarak kabul edilir. Ancak son dönemde ABD'deki borç krizi ve Trump'ın gümrük politikaları bu tahvillerin risk profillerini değiştirdi. 3 aydan 30 yıla kadar vade aralığı bulunan Amerika devletinin bu borçlanma senetleri özellikle yatırımcılarının kendilerine alternatif bir pasif gelir kaynağı oluşturmalarını sağlıyor. Bu düzenli ödemeler ikinci bir emeklilik fonu olarak işlev görebiliyor. Volatilitesi hisse senetlerine göre çok daha düşük olan bu borç senetleri gelişmekte olan ülkelere göre de çok daha az risk barındırması sebebiyle çokça tercih ediliyor. Doların rezerv para olması niteliğinden dolayı bu borç senetleri neredeyse tüm ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin portföylerinde önemli bir yer teşkil ediyor. Bu tahvillerin piyasa büyüklüğü tam 27 trilyon dolar. Bu neredeyse tüm Amerika'nın yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eşit. Bu nedenle burada avantajlar önemli. ABD hükümeti tarafından garanti altında. Likiditesi yüksek ve global yatırımcılar arasında çok popüler. Düşük kredi riski taşıyor. Ama özellikle son dönemde garip bir şeyler oluyor. Bu da bizi dezavantajlara getiriyor. Son dönemde faiz oranları yükseldi. Bu da tahvil fiyatlarını düşürdü. Özellikle
Özellikle ABD tahvilini elinde teminat olarak tutan bankalar bu düşüşlerin yasal teminat zorunluluklarının altına düşmeleri sebebiyle likidasyon ve iflas riskleriyle karşı karşıya. Bu da önce ABD, sonra dünya ekonomisi üzerinde büyük bir sistematik risk oluşturuyor. Trump'ın gümrük ve vergi politikaları bütçe açığını arttırarak borçlanma ihtiyacını yükseltiyor. Aslında Trump'ın niyeti tam da bunun tersiydi. Gümrük vergileriyle yarattığı krizde insanların riskli varlıklardan güvenli limanlar olarak görülen devlet tahvillerine çekilmesini ve tahvil faizlerinin bu sayede düşerek Amerika'nın vadesi yaklaşan borcunun 10 trilyon dolarlık bir kısmını bu sayede düşük faizle yeniden yapılandırma planı vardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yarattığı sistematik problemler Amerikan devletine ve dolayısıyla da tahvillerine olan güveni azalttı. Bu nedenle tahviller üzerinde bir satış baskısı oluştu ve faizler düşmek yerine yükseldi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de kredi derecelendirme kurumu Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü. Tabii bu da Amerikan tahvillerinin riskini arttırdı ve satışlara sebep oldu. Yani ABD hazine tahvilleri hala güvenli bir yatırım aracı olarak görülse de son gelişmeler yatırımcıların bu tahvillere olan güvenini çok sarstı diyebiliriz. Bu nedenle yatırım yapmadan önce güncel ekonomik ve politik gelişmeleri takip etmek önemli. Ve Eurobondlar genellikle dolar veya euro cinsinden ihraç edilen ve uluslararası yatırımcılara sunulan tahvillerdir. Türkiye'de hazine ve bazı büyük şirketler tarafından ihraç edilirler. Bu tahviller döviz cinsinden sabit getiri sağladıkları için yatırımcılar arasında popülerdir. Bölümün başında favorimi sona sakladığımı söylemiştim. Çünkü Türkiye'deki siyasi belirsizlikler ülkenin risk primini ciddi oranda arttırdı. Bu da Eurobondların ucuzlamasına sebep oldu. Türkiye'nin şu ana kadar bu borç senetlerinde hiç temerrüte düşmediği düşünülürse hisselere göre çok daha az riskli bir yatırım aracını uygun fiyata alma fırsatı doğdu. Eğer minimum alım limitlerini çok yüksek bulursanız veya hangisini alacağımı nereden bileceğim derseniz yıllık yönetim ücreti düşük ve geçmiş performansı tatmin edici Eurobond fonlarına yönelmekte bir alternatif olabilir. Ancak Eurobond'un kendisini alıp satarken stopaj ödenmediği ve fon olarak alıp satınca edilen kardan stopaj ödendiği de unutulmamalı. Eurobondlar favorim olsa da avantajları ve dezavantajları burada da değerlendireceğim. Avantajlarında döviz cinsinden sabit getiri sağlaması, çoğu yılda 2 kez döviz cinsinden kupon ödemesi olarak yapılıyor. Genellikle yüksek faiz oranları sunması, yatırımcısını TL'nin değer kaybı riskine karşı koruması, uluslararası piyasalarda işlem gördükleri için likiditelerinin yüksek olması ve riski daha yüksek olduğu için ABD tahvillerinden daha yüksek getiri potansiyeline sahip olması şeklinde sıralayabilirim. Adil olmak adına dezavantajlarına da değineyim. TL'nin değer kazanması döviz bazlı bu tahvillerin getirisini etkileyebilir. Ama Türkiye'de uzun vadede dövizin TL karşısında değer kaybı pek alışık olmadığımız bir durum olduğu için yalnızca çok kısa vadeli alım satımlarda bu riski ciddi anlamda değerlendirmek gerekir. Türkiye'nin kredi notu ve CDS primleri gibi ülke riskleri fiyatlamayı etkiler. Eğer CDS çok düşükken alırsanız getiriniz ciddi miktarda düşebilir. Ayrıca uzun vadeli olmaları nedeniyle faiz oranı riskine açıktırlar. Örneğin şu anda Türkiye'nin dolar cinsinden Eurobondları yıllık %8.3'e varan getiriler sunuyor. Ancak döviz bazlı bu yüksek getiri yüksek riskle beraber geliyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Peki tüm bu bilgiler ışığında hangi tahvili seçeceğimize nasıl karar vereceğiz? İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Öncelikle tahvili ihraç eden kurumun veya ülkenin kredi notunu mutlaka değerlendirin. Çünkü bu not geri ödeme riskini doğrudan etkiler. Daha düşük not daha yüksek kazanç anlamına gelse de aynı şekilde yüksek risk potansiyeli de taşıdığı için dikkatli olmak gerekir. Tahvilin vadesine yani süresine dikkat edin. Kısa vadeli tahviller faiz oranı değişimlerine karşı daha az hassastır ve genellikle daha az risklidir. Tahvilin TL mi dolar mı yoksa euro cinsinden mi olduğuna dikkat edin. Bu potansiyel getirinizi hesaplarken hem faiz oranlarını hem de gelecekteki kur riskine dair yapacağınız değerlendirmeyi etkileyecektir. Son olarak tahvilin sunduğu faiz getirisiyle mevcut enflasyon oranını karşılaştırın. Nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha da yüksekse reel getiri düşecektir. Bu 3 kriter daha bilinçli ve sağlam tahvil yatırımları yapmanız için temel yol haritanız olacaktır. Özetle TL tahvilleri yüksek faiz sunar ama enflasyon ve hızlı kur artışları bu getiriyi eritebilir. Kurumsal tahvillerde şirket seçimi kritiktir. Çünkü getiri kadar risk de yüksek. ABD tahvilleri ise artık her zamanki kadar güvenli değil. Çünkü borç krizi ve politik belirsizlikler bu piyasayı da sarstı. Eurobondlar döviz bazlı getirileriyle cazip olabilir. Ama ideal getiri için hangi piyasa koşullarında ne zaman aldığınız çok önemli. Her seçeneğin artısı ve eksisi var. Bu yüzden stratejinizi çeşitlendirin. Sadece faize değil riske de odaklanın. Unutmayın, finansal özgürlük bilgiyle başlar. Eğer bu bölümü beğendiyseniz bir yatırım aracı olarak altını incelediğimiz şu videoya bayılacaksınız. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.